Herkese merhabalar. Merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bundan önceki videolarda Kırgızistan rotamızı izlediniz. Bütün detaylarıyla gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri izlediniz. Kırgızistan serimizin son videosunda da şöyle bir hem rotamızı hem de ne kadar harcadık bu 11 günlük Kırgızistan gezimizde bunu anlatmak istiyoruz size. Ufak tefek notlar almıştık. Nerede ne harcadık, nerede kaldık, İşte araç kiraladık falan, her şeyi paylaşacağız. Aynen, yani Türkiye'den çıktığımız andan Türkiye'ye dönene kadar ne kadar harcadık hepsini anlatmış olacağız. Rotamızı da hani diğer videoları izlemediyseniz izlemenizi kesinlikle öneririm. Bu videoda onların devamı olacak. Çünkü rotamızı da böyle tek bir videoda da toplamış olalım. Gitmeyi düşünenler için faydalı olur diye düşündük. Anlatmayı unuttuklarımız olabilir ya da aklımıza gelmeyen şeyler olabilir. Yorumlardan bize sorarsınız zaten. Şimdi o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Öncelikle biz Mayıs'ın son haftasıyla Haziran'ın ilk haftası Kırgızistan'daydık. Uçak biletlerimizi de kışın almıştık. Bir firmanın indiriminden almıştık, denk gelmişti. İstanbul'dan Kırgızistan'a ikimizin gidiş dönüş biletlerini 13.000 küsüre almıştık sanırım. Tabii biz Hatay'dan gittiğimiz için önce bir İstanbul'a varmamız gerekiyordu. O da bir 9.000'e falan mal oldu bize. Gerçi transferlerle 10.000 diyelim. O da bir 10.000'e mal olmuş oldu. Yani bizim Hatay'dan çıkıp geri Hatay'a dönmemiz 23.000 civarında bir şeye denk gelmiş oldu. Evet. Şimdi ilk günden başlayalım o zaman. İlk harcamamız havaalanında oldu tabii ki. Evet. Öncelikle bir sim kart aldık. 2 tane aldık daha doğrusu. Benimki 1700 somdu. Sınırsız interneti vardı. Mikail'inki de 1200 somdu. Yani toplam 2900 som biz sim kartları ödemiş olduk. Ama burada şöyle bir detay var. Şimdi biz hemen havaalanından çıkar çıkmaz ilk deskten aldık. O yüzden de elimizde dolar vardı. Direkt dolarla alıp som aldık para üstümüzü. Aslında o çok da mantıklı olmadı. Zaten havaalanından çıkmadan hemen change ofisler var. Para bozdurabiliyorsunuz. Önce para bozdurup daha sonra hemen o civardaki yine havaalanının içindeki yerlerden sim kart alırsanız sanırım en azından o dolar çevirme kısmında para kaybınız olmaz. Sim kartlarımızı aldıktan sonra taksiye bindik ve Bişkek merkeze geçtik. Taksiye de 1000 som mu ödedik? Hı hı, aynen. 1000 som mu ödedik? Araç kiralama firmasının önünde indik zaten taksiden ve hemen aracımızı teslim almak için indik. Arabamızı zaten Türkiye'deyken kiralamıştık. İnternet üzerinden konuşup kiralamıştık. Bununla ilgili bilgileri de yine reklam olmasın. Hani şimdi buradan söylemeyeyim ama Instagram'dan falan yazarsanız, mesaj olarak atarsanız oradan yazarım ben size nasıl kiraladık, nereden kiraladık diye. Evet. Araç kiralamaya da 1166 dolar ödedik. Toyota 4Runner kiraladık. Biz normalde de 4x4 araç kiralamayı düşünüyorduk. Aynen. Ama bu kadar aslında hani üst düzey bir araç kiralamayacaktık ama biz kiralayana kadar hepsi bitmişti. Bu kalmıştı en son hani Geciktik açıkçası yani. Evet, biraz gecikmişiz o konuda. Aslında daha önce de baktık. Ayarlamaya çalıştık ama son ana kadar kiralamadığımız için, ayarlamadığımız için son anda bu Toyota 4Runner'ı kiralamak zorunda kaldık. Aynen. İyi ki de kiralamışız aslında. Hoşuma gitti yani açıkçası. Bence güzel bir araçtı. O yüzden biraz pahalı oldu. Hem yakıtı fazla bir araç ama konforu güzeldi. Evet ya, biz zaten bu aracı sadece ulaşım olarak kullanmadık. 3 gece sanırım araçta yattık. Birazdan yine anlatırken nerelerde yattığımızı söyleyeceğim. Bişkek merkezde eksiklerimizi tamamladıktan sonra Issık-Kul'un kuzeyinden Aksu köyüne gittik. Aksu köyünde de Guest House'da kaldık. Araşan Guest House'da kaldık. Evet. Güzel bir yerde. Çok kesinlikle giderseniz tavsiye edebileceğim muhteşem bir aileydi. Evet, buraya da 3500 som ödedik. Akşam yemeği, kahvaltı ve işte hani kalacak yer. Aksu köyünden başlamamızın asıl sebebi de sabah başlayacağımız Altın Araşan yürüyüşüydü. Aslında bizim rotamız, Kırgızistan'daki rotamız Altın Araşan'dan başlıyordu ve oraya varmamız gerekiyordu. O yüzden Aksu köyüne gittik. Evet. Eğer Kırgızistan'a gidiyorsanız ve tek bir yürüyüş hakkınız varsa bence kesinlikle Altın Araşan'ı bir düşünmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü hem vardığınız zaman vardığınız yer çok güzel, hem yol boyunca yani çok güzel bir yürüyüştü. 15 kilometre yürüdük sanırım, değil mi?
Aynen o civardaydı. Mükemmel bir yürüyüştü. Yani hayatımızda ilk defa sanırım bu kadar uzun bir yürüyüş Aynen. yaptık, değil mi? Evet. Bu kadar uzun bir dağ yürüyüşü ilk defa yaptık ve muhteşemdi. Yani hani kelimelerle anlatamam gerçekten. Burayı şiddetle öneriyorum size. Bu arada atladığımız harcamalar olabilir. Videonun sonunda bir toplam, mesela işte mazota ne kadar, mazot demişim, benzine ne kadar ödedik, yemeğe toplam ne kadar ödedik falan, bunları da şeyin videonun ilerleyen zamanlarında ya da en sonunda yine topluca bir şekilde söyleyeceğiz. Büyük rakamları, kaldığımız yerleri falan söyleriz. Aynen. Şimdi. Evet. Ama yeme içme gibi şeyleri videonun sonunda toplar. Hepsini de söyleriz. Altınarışı'na vardıktan sonra bir 14-15 kilometreden sonra Bulaksay diye bir çadır mı diyeyim. Evet, ilk Bozuy deneyimimizi yaşadık orada. İlk Bozuy deneyimimizi yaşamış olduk. Ve bunu da aslında daha önceden ayarlamıştın sen. Evet ya, çünkü biz gittiğimizde bazı yerlerde sezon daha açılmamıştı. İşte bazı yurtlar henüz açılmamıştı falan. O yüzden riske atmak istemedim. Yanımıza çadırımızı almadık çünkü yukarıya Altınaraşan'a. O yüzden bunu da gitmeden önce Türkiye'deyken daha ayarlamıştım. Buraya da 5000 som ödedik. Yani bir geceliğine 5000 somdu. Yine akşam yemeği, kahvaltı dahil. Yine çok sıcak karşıladılar. Bu arada Altınaraşan yürüyüşünü 3-4 saatte bitiren de var. 5 saatte bitiren de var. Bizimki 8 saat sürdü çünkü biz çok fazla durduk. Hem fotoğraf, video. Evet. Hem de dinlenmek için de çok durduk. Peki Altınaraşan'a gittiğimizde ne yapacağız derseniz, hani tamam yürüdük, çok güzel yollardan yürüdük. Oraya vardığımızda ne yapacağız derseniz, ilk yapmaları gereken şey sence ne? Bence sıcak su. Değil mi? Kesinlikle. Önce bir sıcak suya girmen lazım. O yürüyüşten sonra, yorgunluktan sonra sıcak suya giriyorsun ya. Sonra gelip bir yatıyorsun, bir dinleniyorsun, sabaha mis gibi uyanırsın. Evet. Kapalı alanda girdiğimiz sıcak suya da 400 som ödemiş olduk. Aynen, evet. Ben o kadar yola yürümek istemiyorum, bunun başka bir yolu yok mu derseniz de kesinlikle ve kesinlikle kendi aracınızla çıkamazsınız. Hem bildiğimiz kadarıyla yasak, yani bizim araç kiraladığımız yer öyle söyledik. Kendileri yasaklamış zannettik biz. Ama yolların durumunu gördükten sonra zaten neden yasak olduğunu anladık. Eğer araçla ulaşmak isterseniz eski Sovyet araçlarıyla transfer servisi yapan firmalar var. Bu konularda da bilgi almak açısından en güzel yer bence CBT ofisleri. Yani internete gideceğiniz yeri, atıyorum işte Altınaraşan'a mı gideceksiniz? Altınaraşan Karakol bölgesinde yer alıyor. Karakol CBT yazın internete. Oradaki telefon numaralarından hem bilgi alabilirsiniz hem de servislerinden faydalanabilirsiniz. Bu CBT merkezleri işte hem turizmin canlanması için hem de o canlanan turizmden yerel halkın para kazanması için, faydalanması için kurulmuş yerler. Hani oradan bilgilere bakabilirsiniz. Eğer transferle gidecekseniz, biz gittiğimizde 10.000 somdu iki kişi için. Yani çünkü 8.000, 10.000 o civarlarda. Ama 10.000 som bize fazla geldi. Bir de yani hani gerçekten Altınaraşan'a arabayla gidilse de belki güzel olur ama yürüyerek gitmek bence çok çok başka. Yani hani kesinlikle. Altınaraşan'ı gezdikten sonra dönüşümüzde transfer aracının birine denk geldik. Biz normalde yürümeyi düşünüyorduk tekrardan. Yürüyerek inmeyi düşünüyorduk. Transfer aracıyla inince de zaman da kazanmış olduk ve erken arabamızın oraya varmış olduk. Bu vesileyle de karakolun merkezinde gezmiş olduk. Evet, normalde biz karakolu bir sonraki gün gezeriz diye düşünmüştük. Bir gün kazanmış olduk. Çok işimize geldi. Karakolda da önce çok açtık, o yüzden bir yemek yiyelim dedik. Karakolun merkezinde böyle çarşı gibi bir yer var. Çarşı pazar gibi bir yer. Önce orada bir aşlanfu ve mantı yedik. Bunlara da ne kadar ödedik? 340 som ödemişiz bunlara. Daha sonra da Dungan Camii ve Holy Trinity Katedrali'ni gezdik. Daha sonra kalacak yer aradık kendimize. Yine karakolun merkezinde çok güzel bir hostel bulduk. Çok temiz bir hostelde. Düet hostel. 3000 som ödedik oraya da. Yani 3. gecede yine hostelde kalmış olduk 3000 soma. Ama bu 3000 somun içinde kahvaltı ya da akşam yemeği yoktu. Böylelikle 3 günü bu şekilde bitirmiş olduk. 4. günde Isıkkulu gezmeye devam ettik, Isıkkul bölgesini. Uzaklaşmadık çok fazla. Sabah uyandık işte. Hiç kahvaltı falan bile yapmadan karakolun merkezinden atıştırmalık bir şeyler aldık. Ne diyorlardı o pişilere? Nasıl unuttum ya? Borsok. Karakolda, merkezde böyle borsok satıyorlardı. Böyle marketlerin falan olduğu yerde. Oradan bir borsok aldık. Daha sonra Jeti Ögüz'e doğru devam ettik. Jeti Ögüz benim en çok merak ettiğim yerlerden biriydi. Çok güzel kaya yapıları var. Zaten ben konuşurken arkadan da videolarını koyacağım. 4. günün ilk durağı Jeti Ögüz oldu. Oraya vardık. Biraz vakit geçirdik. İşte terası vardı. Terasına çıktık falan. Böyle 1-2 saat falan geçirdik oralarda sanırım. Jeti Ögüz'den sonra Kökjayık tarafına gittik. Ve
gerçekten benim gittiğim en güzel yerlerden biriydi. Muazzam bir ortam var. Yani arabayla gidebileceğimiz Son noktaya kadar evet gittik. son noktaya kadar gittik. Hatta biraz daha da giderdik normalde. Ama Önümüzde bir araç bozulmuştu. Gidemedik. evet. Gökçeada'daki Yaylası'nda asıl gitme sebebimiz zaten en son gidebileceğimiz en son noktaya kadar gidip drone uçurmaktı. Çünkü muhteşem vadi manzaraları var. Her yerlerden sular akıyor. Her yerlerde hayvanlar otluyor. Biz göremedik, inemedik çünkü aşağı tarafa ama drone uçurduk. Drone'la gördük. Muhteşemdi yani. Gerçekten Kırgızistan'da görmek istediğimiz manzaraların aslı yani Kesinlikle. yani en çok görmek istediğimiz manzaraları sanırım orada görmüş Evet. olduk. Yani gitmeden önce ben kafamda Kırgızistan hep böyle yeşil, ormanlık, işte dağlarla çevrili, her taraftan su akan bir yer olarak hayal ediyordum. Bunu Gökçeada'da yaşadım yani. Evet ama 4x4 aracımız olmasaydı muhtemelen Gidemezdik. hani o kadar ileriye belki gidemezdik. Nehir kenarında muhteşem bir manzarada çok güzel bir kahvaltı yaptık. Yanımıza almıştık kahvaltılıklarımızı. Ha, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Biz çoğu zaman çok böyle basit atıştırmalıklarla ne bileyim işte bir yumurta kırıp falan filan gezdik. Çünkü yeme içmeyle çok fazla zaman kaybetmek istemedik. Çok yol yapacaktık. Tek bir bölgeyi gezmedik biz. Hem işte Isıkul bölgesini gezdik, hem daha sonra Narın bölgesine gittik. Oradan çıktık Jalalabad bölgesine, Sarıçele'ye gittik falan. İşte hani bu da çok geniş bir coğrafyayı kapladığı için ve çok fazla yol yapacağımız için yemekle çok zaman kaybetmeyip işte sandviçti, ne bileyim yumurtaydı, Aynen. noodle'dı. O şekilde geçirdik. Bunu da nasıl yaptık? Tüpümüzü tabii getiremedik Türkiye'den. Uçağa tüp geçirmek yasak çünkü. Ocağımızı getirmiştik, kamp ocağımızı. Bişkek'ten bir yerden, bir hostelden tüpümüzü aldık, kamp tüpümüzü. Onunla gezdik bütün şey boyunca da. Onu da işte yiyip içtik, pişirdik, çayımızı falan yaptık. Aynen. Ve orada şeyler de vardı. Bozüyülerde kalınacak yerler de vardı. Muhteşem yerler vardı. Gökçeada'da değil mi? Gökçeada'da. Ve şelaleler var. Şelalelere atlarla yürüyüş yapılan yerler evet. vardı. Evet, doğru. Biz onları yapmadık. Eksik kaldı biraz sanki ama yine de aklımda kalan bir şey oldu bu. Ama o manzaraları görmeye de değdi bence yani. Kesinlikle. Evet ya, Kırgızistan'da yapmadığımız ve keşke yapsaydık dediğimiz tek şey sanırım şey oldu. Keşke ata da binmiş olsaydık. Aynen. Orada binebilirdik aslında. Evet, orada ata. binebilirdik. Ama işte biraz heyecanlıydık böyle, aman oraya da gidelim, buraya da gidelim, Evet. bir daha ne zaman geliriz belli değil diye. 4. günün son durağı Barskom Vadisi oldu. Barskom Vadisi şelaleleriyle ünlü, böyle tepelerden aşağılara kadar kademe kademe akan şelaleleriyle ünlü çok güzel bir vadi. Barson Vadisi'ne geç vardığımız için çadır kurmadık. Arabamızda kaldık. Aslında orada çadır kurmayı düşünüyorduk ilk önce. Evet. Geç olduğu için çadır kurmak yerine arabanın arkası geniş olduğu için arabada kaldık. Bir de çok soğuktu hava. Yani o kadar değişken ki. Bişkek'te hava çok sıcaktı. Karakol bölgesine geldiğimizde merkez fena değildi ama yukarılara çıktıkça iyice soğuyordu. Ha mesela evet, bunu da söyleyeyim. Altınaraşan'a gittiğimizde inanılmaz soğuktu. Yanımıza montlarımızı almıştık. Gündüz hiç ihtiyacımız olmadı ama gece bayağı sıcaklık farkından dolayı gece bayağı bir soğuk oldu. Kesinlikle yani hangi mevsimde giderseniz gidin yanınıza yarım kol da alın, içlik de alın. Kesinlikle. Hani yazın gidiyorum deyip böyle hafif hafif şeylerle gitmeyin. Biz yazın gitmemize rağmen, yani yazın başına gitmemize rağmen yanımıza içliklerimizi de aldık, montlarımızı da, kalın outdoor pantolonlarımızı falan da aldık. Aslında o şöyle bence. Gideceğin yerin yüksekliğine bakarsın. Yüksek yerse kalın da alırsın. Öyle 4. gecemizde konaklamaya para vermeden, herhangi bir ücret ödemeden arabamızın arkasında kalmış olduk. Çok rahattı. İyi ki de arabada kalmışız çünkü bayağı korudu bizi soğuktan. Tabii, aynen. Uyku tulumlarımızı götürmüştük bu arada. O yüzden üşümedik tabii ki. Yoksa hani... Bunların detaylı videoları var. Çok güzel. Evet, bunların, bu anlattıklarımızın hepsi bir önceki Kırgızistan videolarında, serinin diğer videolarında hepsi var. O yüzden şimdi böyle hani sadece bir rotayı ve maliyeti toplamış olalım diye üstünkörü geçiyoruz üstünden. Burada herhangi bir şey harcamadık herhalde, değil mi? Yok, Barskom'da hiçbir şey harcamadık. 5. güne geldiğimizde de sabahtan uyandık Barskom Vadisi'nde. Normalde şelalelere yürüyecektik ama hem çok yorgunduk hem de zaman kaybetmek istemedik ve hava kötüydü, çok iyi değildi. Bilemedik şimdi hava patlar falan diye. Yürümekten vazgeçtik ve Skaska Kanyonu'na doğru yola çıktık. Skaska Kanyon dediğimde benim yine en çok görmek istediğim yerlerden biriydi. İnanılmaz güzel, böyle sarı, turuncu toprak ve kayalardan oluşan çok güzel bir vadi, çok güzel bir kanyon pardon. Fairy Tale Kanyon diye de geçiyor, yani peri masalı kanyonu olarak da geçiyor. Ama orijinal ismi bildiğim kadarıyla Skaska. Burayla ilgili benim bir ön yargım vardı biliyorsun. Evet. Fatma bana söyledi, burayı da
rotamıza ekliyorum deyince ya dedim buraya gidip ne yapacağız? Çünkü benim aklımda farklı bir Kırgızistan var. Çünkü Mikail'in mantık şeydi ya, taş toprak görmeye mi gidiyoruz diyordu. Aynen. Ama sonra gidince Hakikaten muhteşem bir yermiş ve bunu söylediğime pişman oldum sonra. kanyona girişlerde 2 kişi için 100 som aldılar. Araç için öyle ekstra bir şey falan almadılar. Biz Skaska Kanyonu'ndan sonra artık böyle 1-2 saatlik yollarımız bitti. Çok uzun yollar yapmaya devam edeceğimiz için biraz yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşalım dedik ve Kökya Kanyonu'na doğru yol almaya başladık. Aslında 5. günün asıl hedefi Kökya Kanyonu'na varmaktı. İşte yakıtımızı aldık, market alışverişimizi yaptık ve 6 saatlik, hatta biz Skaska Kanyonu'ndan başladığımız için 7 saatlik diyeyim. 7 saatlik Kökya maceramıza başlamış olduk. 7 saat araba kullandık. Kökya'ya giderken inanılmaz güzel bir yoldan gidiyorsun. Yani manzarası tamamen yani böyle Kırgızistan anlatıyor ya manzaralar Yani resmen. çok güzel vadelerin içinden geçiyorsun ve yanında sürekli Aksay Nehri akıyor yol boyunca. Aynen. Yalnız Kökya'ya gitmek için şöyle bir şey var. Kırgızistan'a gitmeden önce border permit almanız gerekiyor. Sınır geçiş izni almanız gerekiyor. Evet. Çünkü Kökya Vadisi özellikle de Kelsu tam böyle Çin sınırına çok yakın bir yerde olduğu için orada bir sınır geçiş noktası var. Yani sınır kontrol noktası diyeyim. Oradan geçileceği için böyle bir permit alınıyor. Biz bunu gelmeden önce yine CBT ofislerinden birinin aracılığıyla ayarlamıştık. Parayı geldiğimizde ödedik. Yani biz orada 25-50 dolar ödedik. Nereden teslim alabiliriz dedik. Bişkek'te bir hostelden teslim aldık. Tabii Kökya'ya yani 4x4 aracınız yoksa gidemiyorsunuz. Zaten araç kiralama firmaları da size araç vereceği zaman soruyor nerelere gideceksiniz diye. Ona göre aracınızı onaylıyor seçtiğiniz aracı. Evet. Ama eğer hani ben tek başıma gidemem korkarım diyorsanız turla da gidebilirsiniz bu arada. Aynen, kişisel rehberler de Evet. olabiliyor. Yani çünkü bazı yerlerde mesela yol çökmüş oluyor, etrafına dolanıp gidiyorsunuz. İşte kocaman nehirlerin üzerinden, köprülerden geçiyorsunuz. Zaten hani özellikle Nehir yataklarından geçiyorsun. evet, nehir yatağının içinden geçiyorsunuz falan. Hem gittiğiniz mevsim çok önemli, hem de kullandığınız yani oraya gideceğiniz araç çok önemli. Kesinlikle. Kökya'ya gittiğimizde de yine Bozüyük'te kaldık ve oraya da yanlış hatırlamıyorsam 2500 son mu Evet, ödedik? kahvaltı dahil. Visit Kelsu diye geçiyor burası da. Instagram hesapları da var hatta. Bu tür yerlere gitmeden önce bu arada Altınaraşan olsun, Kökya olsun böyle çok yüksek yerlere gitmeden önce sezon açıldı mı, kalacak yerler açıldı mı, işte yollar açık mı falan bu tür şeyleri araştırmak gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Kökya plansız gidilecek bir yer değil. Onu söylemiş olayım buradan. Biz Kökya'ya aslında Kelsu'yu görmek için gittik. Ama gittiğimizde sabah bir kalktık, kar yağmıştı. Her taraf sis, hiçbir yer görünmüyor ve göl kurumuştu. Ve bu olay 5-6 yılda bir olan bir olaymış aslında. O da bizim şansımıza Evet. bize denk geldi. Ama biz giderken gölün kurumuş olduğunu biliyorduk bu arada. Ben inanılmaz merak ediyordum. Yani ben sırf o yollardan, o Kökya'nın yollarından gitmek için aslında yine de gölün kurumuş olmasına rağmen gitmek. Ama yine Altınaraşan gibi burası da hangi mevsimde giderseniz gidin yanınızda hem tişört hem mont hem içlik götürmeniz Kesinlikle gereken bir orası yer. çok yüksek bir yer çünkü. Evet, buranın en sevdiğim şeylerinden biri de şey oldu, Kökya'da kaldığımız yerin. Sobalı çadırda kaldık. Sabaha kadar sobamız yandı. Yani Evet. muhteşemdi. Sıcacık uyuduk ve çok güzel dinlendik. Yani hani oraya kadar gittik, Kelsu'ya gidemedik diye evet biraz üzülüyoruz ama asla gittiğime pişman değilim. Normalde işte biz bu kaldığımız yerden Kelsu'ya yürümek isteseydik herhalde bir 5-6 kilometre yürüyecektik. Yani aslında çok uzun bir mesafede değil. 2 saat demişlerdi. Yanlış 2 hatırlamıyorsam. saat. Atla mı 2 saat Yok, yürüyerek yürüyerek. mi? Ha, yürüyerek. Evet, Atla da işte. yarım saat, 1 saat 40 dakika gibi bir şey o Ha, civarlardaydı. doğru. Yani 2-3 saate falan muhtemelen Yani. yetişirdik. Ama su olmamasından ziyade şimdi her yer karlı ve çok soğuk olduğu için nasıl bir havayla karşılaşacağımızı bilemediğimiz için biz çok geç olmadan artık dönüş yoluna geçmek istedik. Yine çok uzun yol gidecektik çünkü buradan sonra da. Yani buradan Aynen. sonrasında artık hep böyle çok uzun işte 4-5 saat, 7 saat, 9 saat falan araba kullanarak gittik buradan sonrasını. O yüzden ona göre gittiğimiz yerlerde çok oyalanmadan hem tadını çıkararak hem de işte hani zamanı kollayarak hareket etmemiz gerekiyordu. Kökya'dan Narın'a doğru olan yolculuğumuz da yine işte hani aynı yoldan döndük zaten ve yine muhteşem manzaralar eşliğinde Narın'a geldik. Tekrar bir yakıt aldık çünkü Kökya'dan Narın'a vardığımızda yakıtımız artık bitmek üzereydi. 6. günde yani Kökya'dan çıkıp da
artık hani dönüş yoluna geçtiğimizde rotayı biraz yolda çizdik ve Songöl'e gitmeye karar verdik. Yolları zordu bu arada yine Songöl'ünde. Özellikle son 10 kilometresi mi diyeyim artık, hani böyle bayağı kötü, böyle dağ yollarından işte Z çizerek falan gidiyorsunuz virajlı yollardan. İlk başlangıcı güzeldi ama İlk böyle başlangıcı, ormanlık evet. olan yerler vardı ya. Evet. Oralar efsaneydi ya. Yani bizim için çok güzel yollar ama hani yol bozuk muydu derseniz, evet bozuktu. Genelde yol bozuk zaten hani Aynen. Kırgızistan'da. Songül'de de kalktığımızda kar yağmıştı. Biz sabah çiçekler falan göreceğiz ümidiyle kalktık. Bir baktık her taraf bembeyaz. Songöl'de biz yine kendi aracımızda kaldık, kiraladığımız araçta kaldık ama aslında orada bence yurtta kalmak da iyi bir seçenek olur. Çünkü hem oradaki insanlar daha iyi yönlendiriyor, işte nerede manzara daha güzel, hangi aktiviteler yapılabilir. Hem de hani oradaki insanlarla da iletişim kurmuş oluyorsunuz, oranın yerel insanlarıyla. Bence güzel bir deneyim oluyor. Hem de orada. oranın tadını çıkarmış oluyorsun Evet, aslında. evet. Yani gittiğinde oraya özgü bir şey yaşamış oluyorsun ve güzel oluyor yani. Aynen. Tam yukarı çıktığımızda inanılmaz bir kar kütlesiyle karşı karşıyaydık. Evet. Yani benim boyumu geçirdi yani. Ama neyse ki yollar açılmıştı, o yüzden o açıdan Aynen. bir sıkıntı yaşamadık. Yine aşağı inerken bir yerde baktık, çok güzel. Yine böyle virajlı yollardan iniyorsunuz dağdan indiğiniz için. İşte çok güzel bir tepe vardı. Orada bir mola verdik. Zaten bütün turistler de orada mola veriyormuş. Çok duran araç oldu orada. Güzel bir işte yine manzaranın keyfini çıkarıp yola devam ettik ve artık yolumuzu araçla kat ettiğimiz en uzun yol olacak olan Sarıçele'ye çevirdik. Bazen haritada yol görünüyor ama gittiğiniz zaman bir bakıyorsunuz aslında yol falan yok, yolun devamı yok ve bütün o yolu geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Biz o yüzden yolu sorup devam ettik. Susamır Vadisi üzerinden gitmemiz gerektiği söylendi. Yolda karşılaştığımız rehberlerin söylediği yol üzerinden Sarıçele'ye doğru gitmeye başladık ama çok uzun bir yoldu. 9-10 saat sürecek bir yoldu. O yüzden 7. günümüz biraz işte yolda geçti. Çok fazla bir şey yapamadık. Sadece yolda gittik ama zaten yani Kırgızistan'da hani arabayla yolda gitmek bile aslında çok güzel. Aynen, kesinlikle her yer manzara zaten. Ve aslında bizim yaptığımız fazla uzun yol gitmemek lazım normalde. Ama işte biz de bir daha ne zaman gidebiliriz ki düşüncesiyle her yeri gezmeye çalıştık elimizden geldiğince. Aynen. O yüzden uzun yollara da dahil ettik. Evet. Gece Toktogul Gölü'ne yakın bir yerde konakladık. Son 3 saatimiz falan mı kalmıştı? 2,5-3 saatimiz Aynen. kalmıştı herhalde. Artık dedik daha fazla devam etmeyelim. 2800 soma bir otel bulduk. Yine açtık Google Maps'ten. Yorumlara baktık. İşte hani yorumların iyi olduğu ve işte tam yol üzerinde olan, çok içerilere doğru geçmemize gerek kalmayan bir yer seçtik. Buranın ismini not almamışım ama hani zaten çok da öyle özelliği olan bir yer değildi. Sadece geceyi geçirdik. Sabahta yola çıktık. Ama odası temizdi, güzeldi. Güzeldi, aynen. Ve 8. günde Sarıçele'ye doğru son kalan 2,5 saatlik yolumuzu gittik. Aynen. Sarıçele'ye giderken Karazikaç mıydı orası? Karazigaç. Karazikaç. Orada bir pazar vardı. Oradan bir alışveriş yaptık ve Sarıçele'ye doğru yola çıktık. Evet, karpuz ve kiraz aldık, yanımızda götürdük. Karpuzu yemek kısmet olmadı da kirazları hüplettik. 370 som ödemiş olduk orada da, işte kocaman bir karpuz ve işte kilo olarak bilmiyorum ama şu kadar kiraz almıştık. Bayağı bir kiraz almıştık. İşte benzin takviyesi falan yaptık oraya giderken. Benzine videonun sonunda toplam ne kadar ödediğimizi ve kaç kilometre gittiğimizi söyleyeceğim. Tek tek söylemek istemiyorum onu. Sarıçele'ye vardık. Ne yapacağımızı çok bilmiyorduk. Çok planlı gitmemiştik açıkçası. Sadece işte çok güzel göller bölgesi, böyle 6-7 tane gölün olduğu Sarıçelek Rezervuarı dedikleri ve UNESCO tarafından da korunan bir bölge olduğu için gittik. Biz fotoğraflarını gördüğümüzde mutlaka buraya gitmeliyiz, bunu ekleyelim listemize deyip gittik. Ama çok fazla araştıramamıştık. Yani ne yapacağız? Kaç kilometre yürüyeceğiz? Uzun yürüyüş mü yapacağız? Kısa Aynen. yürüyüş mü yapacağız? Ben en çok o gölleri merak ediyordum. Baktım bir fotoğrafta mı, videoda mı ne görmüştüm. Baktım böyle muazzam tepeden çekilmiş bir fotoğraf ve 7 tane mi göl, 6 tane mi göl, mis gibi görünüyor, Evet. yemyeşil. Dedim buraya mutlaka gitmeliyiz, burayı görmeliyiz. Ve gittik, gördük ve gerçekten de değerli ama biz kendimizi çok gördük tabii. Onu hiç detaylı anlatmayacağım. Sarıçele'nin ayrı bir videosu var. Aynen. Zaten oradan izleyebilirsiniz. Sarıçele'ye girişte 300 som almışlardı bizden. Ondan sonrasında zaten bütün günümüz işte yürüyüşle, doğa yürüyüşüyle, hikingle falan geçtiği için başka bir para harcamadık. Yemeğe içmeye de para harcamadık. Yanımızdaki sandviçti, işte ne bileyim meyveydi falan,
Onlardan Aynen. yedik bütün gün. Sarıçelik'te yürüyüşümüzü yaptıktan sonra yani ne kadar yürüdük bilmiyorum. Ama Mikail Tepe'ye kadar çıktı. Ben bir yerde pes ettim. Daha fazla çıkamadım. Sarıçelek videosunu da izlersiniz. O günü de yine otelde geçirmeye karar verdik. 3000 som ödemişiz orada da. Normalde daha pahalıydı yanlış hatırlamıyorsam bu, ama biz şey dedik, kahvaltı istemiyoruz. Hani sabahtan zaten çıkacağız dedik. 3000 soma anlaştık. Yeni açılmıştı. Temizdi. Aynen. Eksikleri vardı ama yine fena değildi. İsmini not almamışım. Hani bir sürü hostel var zaten orada. Google Maps'ten baktığınız zaman çıkıyor. Bazı yerlerde de telefon çekmiyor. O yüzden bence Kırgızistan'a gitmeden önce Kırgızistan'ın haritasını Google haritalardan çevrim dışı harita olarak indirin. Telefonunuzda bulunsun. Bence de. Telefon çekmeyen yerlerde yolunuzu bulmakta sıkıntı yaşamayın. Ve Sarıçelek'le ilgili şeyi söylemeyi unutmayalım. Sarıçelek'e gittiğinizde bu dediğimiz Pilot Tepe'ye çıkmak için atla tur yapıyorlar. Manzaraları görebilmek için bu panoramaya çıkıyorlar. Buraya yürüyerek gitmek istemezsen atla da çıkartıyorlar. 9. günümüzde yine Sarıçelek'e yakın Karakamış bölgesini gezmek istedik. Karakamış Şelalesi ve Karakamış Gölü vardı. Onları da görmek istedik. Ama burada şu notu söyleyeceğim. Hani çok mu gerekliydi derseniz, yani olmasa bir şey kaybetmezsiniz. Çok güzel, yine çok güzel. Kesinlikle. Ama Aslında güzel. Ben de ilk önce öyle düşünüyordum da aslında buraya gelmeye de gerek yokmuş gibi falan, hatta videolarda da söylemişiz. Bence güzeldi. Sarıçelek'e varmışken oraya gitmeye değer bence. onun da ayrı bir videosu var bu arada. Karakamış ve Susamır Vadisi'ni paylaştığımız. Aslında Sarıçelek'in dönüş yolunda en güzel yer, en güzel yer Susamır Vadisi'ydi. Hem gidiş hem geliş yolunda Susamır Vadisi'nin yanındaki yoldan geçiyorsunuz. İnanılmaz güzel bir yer. Yani içlerine geçmedik ama drone uçurduk. En derinlerine kadar drone uçurduk. O kadar güzel ki yani hani hiç drone uçurmanıza bile gerek yok. Yolda şöyle sağa çekip bir manzaraya baksanız yetiyor. Her yerlerden dereler akıyor. En arkalarda karlı tepeler, önde böyle yemyeşil tepeler. Bizim gittiğimiz zamanlarda her yer hala yemyeşildi. İlk at etini de o yol üzerinde denedik. Evet ama kötü bir deneyim orada oldu. denedik. Yani Susamır yolu uzun olduğu için dedik ki bir yemek yiyelim. Hani bizim buradaki dinlenme tesisleri gibi orada Aynen. da böyle yol üzerinde. Baktık, güzel mekanlar vardı. Dedik burada at eti deneyebiliriz herhalde. 5 Ama parmak denemek istedik. 5 parmak denemek istedik. Çünkü 5 parmak da bayağı bilinen bir yemek. Evet. Kırgızistan'a özgü. 5 parmak yanına bir de lahman söyledik. Şansımıza ilk 5 parmak ve lahman yediğimiz yerde çok heyecanlandık, böyle çok merak ediyorduk çünkü. Ama şansımıza kötü yere denk geldik. Evet. Böyle kötü bir yemek deneyimi olmuş oldu ama. Aynen. Biraz hatta moralimiz bozuldu çünkü çok hevesliydik. Evet. Susamır Vadisi'nde işte yemeğimizi yedikten sonra da akşam olmuştu aslında. Bayağı geç olmuştu ama biz Bişkek'e yaklaşabildiğimiz kadar çok yaklaşmak istedik. Hani gerekirse gece arabada uyuyalım birkaç saat ama yarın sabah kendimizi Bişkek'te bulalım dedik. Aynen. O yüzden yola devam ettik. Sabaha karşı biraz arabada uyuduk da. Aynen ya, ön Yol tarafta. kenarına çektik. Evet. 10. günde Bişkek'te uyandık. Hiçbir yere uğramadan direkt Alarça Milli Parkı'na gittik. Aslında orası da çok güzel bir yerde. Evet. Aslında oralarda mesela o Alarça Milli Parkı'nın zirveleri varmış. Evet. Oralara da çıkmak lazım aslında. Yani uzun yürüyüş planıyla gitmemiştik. Biz hani yürüyebildiğimiz kadar yürürüz. Biraz dinlenme günü olur diye aslında biz 10. günü ayarlamıştık. Alarça Milli Parkı'ndan çıktıktan sonra Çunkurçak Vadisi'nde bulunan Gökyüzü Köprüsü Sky Bridge vardı bir Muhteşem tane. bir yerdi ya. Evet, önce bir gitsek mi gitmesek mi emin olamadık. Girişte kişi başı 500 somdu. İşte yani toplam 1000 som ödemiş olduk ama çok güzel, böyle tam Çunkurçak Vadisi'nde böyle iki tepenin arasına kurulmuş bayağı yüksekte ve bayağı uzun bir asma köprü. Alarça Milli Parkı'nda gezerken bir yerel bir rehberle karşılaşmıştık. Bize şeyi önermişti, Gökyüzü Köprüsü'ne gideceğimizi duyunca oralara yakın yine Çunkurçak Vadisi'nde bir de zipline var demişti. Oraya da gidebilirsiniz demişti. O yüzden hemen Gökyüzü Köprüsü'nden çıkar çıkmaz zipline'a doğru gittik. Kişi başı 1000 som ödedik orada da, hem teleferik hem zipline için. Yani 2000 som harcamış olduk orada da. Önce teleferikte yukarıya kadar çıkıyorsun. Ondan sonra zipline'e biniyorsun aşağıya. Evet, çok eğlenceliydi. Güzeldi. Bayağı da uzun yani mesafe de iyi, 600 metre miydi? Sanırım 600 tam metre hatırlamıyorum gidiyorsunuz o kadar. sanırım, evet. Hatta zipline'den indikten sonra da böyle işte dev salıncaklar var, işte ne bileyim orada böyle yine eğlenceli aktiviteler vardı böyle ufak tefek, onlara bindik. Sonra çocuk parkı vardı, çocuk parkında da eğlendik biz. Çok eğlenceli bir gündü. Yine bunun da videosu var. Bundan bir önceki videodan izleyebilirsiniz isterseniz. Ben zaten açıklama kısmına bütün videoların bulunduğu bir yapmıştım, liste yapmıştım. Açıklama kısmına o video listesini de eklerim. Acıkınca da Supara diye bir mekan vardı. Oraya gittik.
Aslında böyle ormanlık bir alanın içerisi ve çok güzeldi. Oraya kalabalık gitmek gerekiyor. Çünkü bir şey söylüyorsun 4 kişilik 5 kişilik söylemen gerekiyor diyorlar. Yani ne söylersen hemen hemen aynı şeydi. 4-5 kişilik yapmıyor Evet. bu diyor. Veya öncesinden sipariş verilmesi gerekiyor deniyor. Yani direkt Bişkek'e gitseymişiz yemek anlamında daha memnun kalabilirmişiz. Supara'da yediğimiz bu yemekler işte şorpo, çalap, şiş kebap, bir de kuru yak eti, kurutulmuş yak etine, yani fümelenmiş yak etine 1789 Kırgız somu ödemiş olduk. Geceyi de yine Google'da yorumlara bakarak bulduğumuz bir hostelde geçirdik. Zaten çok fazla hostel var. Bişkek'e indik ama Çungkurçak'ta kalmadık. Aynen. Ona da 2800 som ödedik. Evet. Ve geldik 11. gün, yani son günümüze. Sabahında da işte hazırlığımızı yaptık. Çıktıktan sonra güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Uzun zamandır kahvaltı yapmıyorduk çünkü. Evet. Kendimize bir güzellik yapalım dedik. Ve nereydi? Travelers Cafe. Burada da 2348 som harcamışız kahvaltıya. 2 kahvaltı, işte limonata, kahve. Normalde Bişkek'te Oşpazar'a da gitmeyi düşünüyorduk ama zamanımız kalmamıştı. Arabayı da 5'te teslim edecektik. Bir an önce hediyelik eşya işini halledelim dedik. Onun için de Tusum AVM'ye gittik. Tusum AVM'nin bir katında full böyle hediyelik eşya satan yerler var. Oraya gittik, baktık. Önce birkaç yer gezdik. Sonra birinde bayağı iyi satış yapan bir abla vardı. Bizi bırakmadı. Çok da güzel şeyler aldık ondan. Hediyelik eşyalarımız da sanırım bir 10.000 son falan tuttu. Ve son olarak akşam yemeğimizi yemek için de Navat'a gittik. Orası da o rehber arkadaşın önerdiği bir yerde. Birçok kişi önerdi aslında çok kişi burayı. önerdi, evet. Evet. Ve gerçekten de önerdikleri kadar da varmış. Güzeldi. Ben çok beğendim. Ben de orayı. çok beğendim. Hem mekan çok güzeldi, hem yemekler çok güzeldi. Kırgız yemekleri de var, işte Avrupa mutfağı da var. Evet. Yani hani ne isterseniz, tertemiz bir mekan, çok güzel bir mekan. Navat'ta da 3 ana yemeğe 2000 som ödemişiz. Teriyaki soslu tavuk vardı. Bir tane de ondan söyledik. Bir tane laman söyledik. Çok güzeldi ve o hani Susamır'da yol üzerinde yediğimiz lamanla hiç Hiçbir alakası yoktu. ya. Bir de ne yedik orada? Ha, pilov. Pilav, evet, çok güzel bak. O da çok iyiydi. Evet, pilov da çok iyiydi. Yine böyle işte sebzeli ve üzerinde işte et olan bir şey. Ama biz Bizim tabii... bildiğimiz pilav ya. Evet, ama gerçekten Navat'ta yediğimiz her şey çok güzeldi. Yani eğer hani Kırgız yemeklerini böyle güzel bir yerde deneyimlemek isterseniz ben öneriyorum Navat'ı. Evet, son olarak da artık tabii yemek yedikten sonra arabamızı teslim etmemiz gerekiyordu. Aynen. Arabayı teslim aldığımız yere geri gittik. Arabayı teslim ettik. Zaten arabayı verir vermez hemen işte yanımıza bir taksi belirdi. 2000 somdan başlamıştı. 700 soma bizi havaalanına Havaalanına. götürdü. Toplam ne kadar oldu şimdi? Nerede? Evet. Şimdi araç kiralamaya 1166 dolar ödemiş olduk. 11 günlük araç kiralama ve bu işte ehliyetleri çevirme. Uçak biletlerimizi de doğru söylemişim videonun başında. Gidiş dönüş ikimizinkiler 22 bin lira yapmış. Market için de 4757 som harcamışız. Yemek için 5896 som ödemişiz. Aynen, bu Yani yemek için market 5000 dışında bu. Evet. Konaklama için 22.600 lira ödemişiz Bu da toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gece. Evet. En çok olay da yakıt olmuş galiba. 31.204 som. Kaç kilometrede harcadık onu söylemek istiyorum da size. Ben bir yere yazmıştım onu. Harcamalarımız da genelde dediğimiz gibi biz nakit halletmeye çalıştık. Çünkü kredi kartıyla yaptığımız her harcamada üzerine bir de işte bankanın komisyon ücretleri falan ekleniyor. Hatlarımızı 2900 soma almıştık. Otoparka ödemişiz 40 som bir yerde. Tüpü 1400 soma aldık. Border permit'e 50 dolar vermiştik. Toplam bir 3400 som da aktivitelere ödemiş olduk. İşte taksiye de 1500 som ödemişiz taksiye de. Bir de işte bu Sarıçelek'ti, Karakamış'tı, işte Giriş Kaskay'dı. ücretleri. Evet, giriş ücretleri. Onlara da toplam 600 som ödemişiz. Toplam harcamalarımızı Türk lirasına çevirdiğimizde evimizden çıkıp Kırgızistan'a varıp tekrardan Kırgızistan'dan evimize gelene kadar 100 bin lirayı bulmuş. Evet, böylelikle hem işte maliyetimizi hem de rotamızı böyle bir kabaca sizinle paylaşmış olduk. Böylece videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuz Aladağlar'la ilgili olacak. Evet. Aladağlara gitmiştik, bir 3 gün geçirmiştik. Onu paylaşacağız sizinle. Şimdilik bizden bu kadar. Eğer sorularınız varsa yorumlardan da, Instagram'dan da, işte mesajlardan falan sorabilirsiniz bize her zaman. Bildiğimiz kadarıyla bütün soruları yanıtlamaya çalışıyoruz.
Bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Kırgızistan yolculuğumuz boyunca da bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bütün gezdiğimiz her yeri tek tek böyle videolar halinde size anlattık. İzleyebilirsiniz hala izlemediyseniz. Çok güzel bir yolculuktu bizim için. Bu videoyla Kırgızistan dosyasını da şimdilik kapatmış oluyoruz. O yüzden benim içim de biraz buruk. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Şarjımız bitiyor çünkü. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.